Herkese iyi akşamlar. Yeni bir webinarla tekrardan karşınızdayız arkadaşlar. Bugünün konusu Savaş ve Afet Sonrası Bulaşıcı Hastalıklar. Bugün bizlerle Sınır Tanımayan Doktorlardan değerli Doktor Apostolos Veizis'in olacak. Özetlemek gerekirse arkadaşlar, bu webinarın mimarları özellikle Zorlu Koşullarda Hekimlik Küçük Çalışma Grubumuz ve tabii ki de ulusal takımla birlikte gerçekleşecek. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Yine olduğu gibi, her zaman olduğu gibi sorularınızı arkadaşlar webinarın sonunda konuşma kutusuna yazabilirsiniz. Oradan biz konuşmacımıza ileteceğiz. Onun dışında da webinarımız İngilizce gerçekleşecek ama elimizden geldiğince çevirisini üstleneceğiz. Tekrardan hepinize iyi seyirler, bol verimli bir webinar diliyorum. Ben de sözü şimdi KÇG koordinatörümüz Arda'ya veriyorum. Herkese iyi akşamlar. Bugün yine bir webinarımızla beraber buradayız, karşınızdayız. Biz Zorlu Koşullarda Hekimlik KÇG'si olarak şu ana kadar Nisan ayının başından itibaren eğitimler düzenledik online ortamda. Bugün de webinarımız değerli doktor, sınır tanımayan doktorlardan Apostolos Veizis'le beraber olacağız. Ben de takıma teşekkür ederekten ve ulusal takıma teşekkür ederekten sözü kendisine bırakacağım. Ben takımda Ayşe, Hülya, İdil, İrem ve Kamil'e teker teker teşekkür ediyorum ve bize verdikleri destekler için çok teşekkür ediyorum. Ben de sözü Apostolos Veizis'e bırakıyorum. İyi akşamlar herkese. So first, it's my turn, I think, if understood well. So yeah, excellent. So my Turkish is not that excellent. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim bu davetiniz. Ayrıca ve başka arkadaşlar da 2-3 haftada çalışıyor bu webinar bu akşam. Şimdi ben İngilizce'de konuşuyorum. Ayrıca da tercüme yardım. Tamam mıydı? Tamam Ayca. Okay. Tamamdır. Çeviri kısmını 3 arkadaş olarak bölüşeceğiz. Yağmur, ben ve Tuğçe. İlk başta Yağmur'la başlayacak. Siz rahatça devam edebilirsiniz. Okay. So let me put it in the part. So what we're going to discuss today, we are going to talk about what is refugee health, the experiences and challenges that we face during different situations, and also we would need to address also the issue of different emergency situations. Herkese merhaba. Bugün mülteci sağlığı, çeşitli durumlarda yaşadıklarımız ve bununla ilgili zorluklardan bahsediyor olacağız. Can you repeat the last sentence, please? I had trouble. Yes, we will discuss also about the disasters and also the emergency situations. Aynı zamanda felaket ve afet durumlarından bahsedeceğiz. Thank you. So then we continue. So many times you hear about what is MSF, but what is Doctors Without Borders? MSF, Sınır Tanımayan Doktorlar nedir? Bir fikriniz var mı? So in order to avoid telling you that MSF it is a medical humanitarian organization, I need to tell you one word as a doctor. That MSF is a place that you come in and you do as much as you can to save many lives with what you have available in your hands. MSF'de bir giriş yaparsınız ve elinizdeki imkanlarla kurtarabildiğiniz kadar hayatı kurtarmaya çalışırsınız. So it is very important in our life as medical doctors to have certain principles. Bizim tıbbi doktor olarak hayatta çeşitli prensiplerle hareket etmemiz gerekiyor. So first of all, the only criteria that we need to have as doctor, it is just the need of a patient. Bir doktor olarak sahip olmamız gereken tek bir hastamızın olması. So we don't care about the color, we don't care about the political belief.
And we don't take about religion. Kendisinin ırkı, dini veya politik görüşlerinin bizim için hiçbir önemi olmaması gerekiyor. So first, it is impartiality in our work. Bu da bizim yansızlık, tarafsızlık dediğimiz impartiality. Secondly, it is very important that when there is a problem or there is a conflict, our role as a doctor is not to take sides, that this group or that group. Our role is to be neutral in the conflict. İkinci olarak da ortada eğer bir çatışma, bir savaş durumu söz konusuysa burada bir taraf tutmamak, doktor olarak ortada yer almak, yine yansızlık diyebileceğimiz Türkçe'de neutrality. So it's very important that when you finish your medical school and you need to, as when you take the picture with your stethoscope, you are saying that ben doktorum or ben doktor. Orada giriş yaptığınızda sizinle ilgili önemli olan tek şey beyaz önlüğünüz stetoskopunuzla ben doktorum diyor olmak. But not to come and say ben Türk doktor. Can you repeat again, please? Hello, you copy? I had trouble with hearing again. Okay, I'm just saying that it's very important that what we carry as a stethoscope and a white blouse, this is a doctor. So, and it is not, I'm a Turkish doctor or a Greek doctor. So I'm a doctor, you are a doctor. So we talk with the language of a doctor, not the language of a country and a flag. Doktor olarak da iletişim kurarken birbirimizle, doktor olarak kişisel kimliğimiz, nereli olduğumuz, ne yaptığımız, hiçbir görüşümüz önemli değildir. Doktor dilinde konuşuruz ve birbirimizle afet alanında önemli olan doktor olmamız. The last principle that I need you to remember is that if you want to do what is needed or how long is needed, you need to be independent from political powers and economical powers. That means that you need to have your own money. Son olarak da bağımsızlık ilkesi. Buradaki politik veya ekonomik güçlerden bağımsız olarak sadece neye ihtiyaç olduğuna ve ne kadar süreyle ihtiyaç olduğuna odaklanmamız gerekiyor. So just to give you a very quick idea, as an organization, we are able to respond to an emergency in less than 72 hours. Biz ilk 72 saatte ihtiyaç olan yere yardım, müdahale götürmeye çalışıyoruz. So at the moment there are 74 countries where we have 446 projects. 74 ülkede 446 proje yürütüyoruz güncel olarak. And in addition to this, we are working now with COVID in 70 countries. Aynı zamanda 76 yanlış duymadıysam ülkede de COVID ile ilgileniyoruz. So there are at the moment 67,000 staff. Şu an 67.000 gönüllü çalışanımız var. And of course, as I said before, as a part of independence, we are getting the support from 6.3 million donors globally. Dünyada 6.3 milyon donörle çalışıyoruz. And of course, when you be Sevgili doctor, you'll be also on the list of the people who give us money. Can you please repeat? Yes, when you are going to be Sevgili doctor, you'll be also our donor. Burada donör aynı zamanda maddi bir bağışçı anlamı taşıyor ve zengin bir doktor olduğunuzda tabii ki sizden de beklenen bağışçı olmak. So this is a bit of a map of what type of activities we do in our projects. Burada bazı öne çıkan başlıklar var projelerimizle ilgili. So there is about 11 million patients that they receive medical assistance every year. 11 milyon hasta var bizden medikal yardım alan. And of course, there are different types of diseases, from malaria to vaccination, to HIV/AIDS treatment, to tuberculosis, etc., etc. Bir sürü malazya, tüberküloz, aşı gibi çeşitli hastalıklarla çalışıyoruz. In addition to our work with our patients, we have also a very important element as medical doctors. We need to talk about the patients and the problems that patients are facing. Biz sadece hastalarla değil, aynı zamanda hastaların hayatları ve hayatlarında yaşadıkları zorluklarla da ilgileniyoruz doktorlar olarak.
So when our international president made his speech during the Nobel Peace Prize, he said the following: "We are not sure that the words can always save lives, but we know that silence can certainly kill." Uluslararası Başkanımız 1999'da Nobel ödülü kazandığında bunun kabul konuşmasında şu cümle kurdu: "Kelimelerin her zaman hayat kurtarabileceğinden emin değiliz ama sessizliğin öldürebileceğinden kesinlikle eminiz." So, first of all, also we need to remember as doctors that saving lives is not a crime, and assisting people in need is not a crime. Burada hepimiz için, bütün çalışan doktorlar için insanların hayatını kurtarmak bir suç değildir. İhtiyacı olan insanlara yardımcı olmak da bir suç değildir. Also, it's very important to remember as medical doctors that we stand with refugees. Aynı zamanda doktorlar olarak biz mültecilerin yanında duruyoruz. When I come to Turkey, normally I take Turkish Airlines and I fly to different cities, or I travel with a bus or car. But for many refugees around the world, they have to go through difficult ways and through crossing borders, crossing seas, and crossing different environments that is very difficult. Ben Türkiye'ye geldiğimde çeşitli araçlar kullanıyorum. Türk Hava Yolları'yla uçuyorum ama söz konusu mülteciler olduğunda onlar kendi başlarına bu tarz olanakları olmadan sınırları, denizleri aşmak durumundalar ve çok fazla zorluk çekiyorlar. I don't know if this is known for you guys in Turkey. This is a game for children. We call it Yeah, you can continue. Yeah, we call it the snake. It's a game that children they play. But this is not a game for them. This is the life and death for these people. Burada çocukların oynadığı bir oyun var. Yılan diye bir oyun vardı eskiden. Ama bu öyle bir oyun değil. Burada insanların hayat memat meselesi söz konusu. Ölümle mücadele ediyor. Now, one of the biggest problems that we face today in our societies is that we are treating refugees as a problem, and this is the problem. Burada aslında mülteciler, onları kabullenmekte zorluk yaşayan toplumlarla ilgili sorunlarımız var. So this is a slide that I will leave with you the presentation, and if you go to the YouTube that is on the top of that, you'll see live the movement of people at the moment worldwide. So all this orange color is the movement of people around the world. Burada bu YouTube linkinden ulaşabileceğiniz bir video. Buradaki bütün turuncu noktalar dünyadaki insanların göç yollarının nereden nereye göç ettiklerini ve yoğunluğunu gösteriyor. So in this map you see here in the red color you see the countries that MSF is working with migrants and refugees, and the other color is for other projects. Kırmızıyla bu haritada gösterilenlerde MSF mülteci ve göçmenlerle çalışıyor. Orada ten rengi gibi hafif turuncuya kaçan renkte de diğer MSF projelerinin yapıldığı ülkeler. So for you to know, there are about 71 million people who are forcibly displaced in 2018. 2018'de 70.8 milyon kişi zorla güç kullanılarak yerlerinden edildi. And of course, as a medical doctors, we care first of all about the life, the health and dignity of people. Biz de doktorlar olarak insanların hayatıyla, sağlığıyla ve haysiyetiyle ilgilenmek durumundayız. Bizim görevimiz. So I'm going to share with you a few pictures from different projects and different contexts. This is from Rohingyas in Cox's Bazar in Bangladesh. Burada şimdi çalıştığımız projelerle yardımcı olduğumuz insanlarla ilgili birkaç görsel göstereceğim. Bu fotoğraf Bangladeş'te çekildi. This is from Central African Republic. Bu Güney Afrika Cumhuriyeti. This is the area of our hospital. So people they come inside of the hospital for protection. Bu da bizim hastanelerimizden bir tanesi. İnsanlar koruma için hastanelerimize geliyor. This is the people in Mexico trying to go to the US. Bu da Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye çalışan insanlar. This is people in Malawi.
Bu da Malari'deki insanlar. And of course, this is people coming in Central Mediterranean. This is the Akdeniz. Güney Akdeniz'de insanlar. And of course, now because of COVID, people are being stuck inside of their boats. They cannot come to Europe because they are not allowed because of COVID-19. Covid yüzünden insanlar şu an ülkelere geçiş yapamıyor ve botlarında tıkılı kalmış durumdalar. Now, as a medical doctors, I would like you to remember something very important. And of course, because all of you are working with TurkMSIC, it's very important to remember the definition of health. Health is a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. So I think this is something you need to keep in mind from your side. Gelecekte doktor olacağımız için, özellikle TurkMSIC'te gönüllü çalışan öğrenciler olduğumuz için hocamız bu Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlık tanımını çok iyi bilmemiz gerektiğini düşünüyor. Sağlık tamamen fiziksel, mental ve sosyal olarak bir iyi olma halidir. Sadece bir hastalığın, bir rahatsızlığın yoksunu demek değil. Also, another point to remember, because these days now with COVID-19, we hear a lot the word health sağlık. So we need to know, for example, what is public health. And this is the art of science of preventing diseases, prolonging life, and promoting health through organized effort of the society. Burada halk sağlığı terimini çok sık duymaya başladık. Aslında halk sağlığı bir hastalık daha ortaya çıkmadan önleme sanatıdır. Ve bizim burada önlememiz, başa çıkmamız gereken... Can you please repeat the last part? I just missed. No, I'm just saying that nowadays that everybody is talking about public health and health sağlık, we need to remember what it is. Okay. Sadece bizim burada ne olduğunu, neler yapılması gerektiğini iyi bilmemiz gerektiğini. So I'm sure that all of you know what is this. This is Maslow's hierarchy of needs, where the basic things that we need, each of us, we need a place to stay, to sleep, we need food, and we need water. Bu bildiğiniz gibi Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi. En tabanında fizyolojik ihtiyaçlarımız var. Nefes alma, yemek, uyku, su ve vücudumuzun dengesini sağlamak var. Of course, Maslow, he did not know at that time that the basic of the basic, it is Wi-Fi. O zamanlar en temelinin Wi-Fi olduğunu bilmiyordu. So, of course, everybody has been seeing this one. I think as medical doctors, if we want to understand the problems of our patient, we need to include our patient in this photo, where we need to look about all these elements and how these elements are impacting his health of the patient. Burada gösterdiğimiz şemada biz doktor olarak bir hastaya bakarken hastamızı bu şema içerisinde indirmemiz gerekiyor ve bütün elemanlara tek tek bakarak hastamızın ihtiyaçlarını, neye sahip olduğunu iyi analiz etmemiz gerekiyor. Just to give you an example, if a patient comes tomorrow into the clinic and you are a very nice doctor and you are identifying or you find the diagnosis of your patient and you provide the treatment, if you don't ask the person where he's living, if he has food or not food, your treatment will not work out, because if it's a patient, for example, that is homeless and he has problem to sleep, the pills that you are going to give to the patient are not going to work out. Mesela siz çok iyi bir doktorsunuz ve kliniğinize bir hasta geliyor. Siz orada hastanıza nerede yaşadığını, yeteri kadar yemek bulup bulamadığını sormazsanız muhtemelen tedaviniz işe yaramayacaktır. Çünkü hastanız mesela gelmiş evsiz biri de olabilir ve bu kişi geceleri uyuyacak bir yer bulamıyor olabilir. Uykusunu, yemeğini iyi alamıyordur. So when we discuss about the refugee situations, you will understand from the governments. Sometimes they talk a lot about the pull factors. Bazen mülteci sorunlarına baktığımızda, sağlık sorunlarına baktığımızda devletlerin bazı itici güçler uyguladığını görüyoruz.
most of the time, you'll hear from people saying that people are coming to Turkey, for example, because we are a rich country. Mesela insanlar Türkiye'ye geliyorlar ve biz yanlış duymadıysam hangi ülkeden geldiklerini biliyoruz. But we need to understand that there are some other factors who are called push factors. Ama aynı zamanda hangi ülkeden geldikleri dışında devletlerle ilgili bazı itici faktörler de var. There is the war. Bir savaş olabilir. There is food insecurity. Burada yeterli yiyecek olmayabilir veya güvenlik olmayabilir. There are environmental or natural disasters. Çevresel faktörler veya çeşitli afetler olabilir. Plus other factors that are making people to leave their home. İnsanların evlerinden ayrılmasına sebep olabilecek herhangi bir faktör. So, of course, in addition to this situation, we also see a lot of politics implemented by our governments. Aynı zamanda bu durumların dışında bizim devletlerimiz tarafından uygulanan bir sürü politika da görüyoruz ve kısıtlamalar da görüyoruz. That means that they are closing the borders. That means that they are keeping people in bad living conditions. Bunlar sınırları kapatmak olabilir. İnsanları kötü koşullarda yaşamaya mahkum etmek olabilir. And of course, all of this have a very bad impact on the physical and mental health of people. Bu da insanların fiziksel ve mental sağlığında bir sürü diğeri. So, wait a bit because now it is not moving up. Wait. Okay. So, I think what Maybe is moving a bit, it gets stuck a bit, the presentation. Okay. So I would like you to understand, first of all, what is an emergency? Öncelikle acil bir durumun ne olduğunu anlamak istiyor. So first of all, if today we have an equilibrium, so you are going to university, I was going to my work, and suddenly we have a rupture in given equilibrium, this is an emergency. Bir dengemiz vardı hayatlarımızda. Biz okullara gidiyorduk, o işine gidiyordu. Ama bir noktada hayatımızdaki bu denge koptu. If we want to understand what is an emergency for a medical doctor, we need to see first of all what is the severity, how many people are dying. Eğer bir doktor için aciliyetin önemini anlamak istiyorsak, öncelikle durumun aciliyetine şu açıdan yaklaşmamız gerekiyor. Kaç kişi bundan etkileniyor ve kaç kişi ölebilir? Also, we need to see the magnitude, the large number of people at risk. Hayatı tehlikede olan insanların miktarını, sayısını da anlamamız gerekiyor. So today, for example, we have been defining that COVID-19 is a pandemic. Bugün baktığımızda COVID için bir pandemi diyebiliyoruz çok fazla insanı etkilediği için. So in this situation, then we talk about an urgency. Bu durumda da aciliyetten bahsedebiliyoruz. So let's go and see some scenarios that as medical doctors you will face tomorrow working in emergencies. Şimdi bazı senaryolara bakacağız. MSF'deki müdahalelerin olması gereken sorunlara bakacağız. So first is communicable disease, so COVID-19. Örneğin bulaşıcı hastalıklar, COVID gibi. So what does it mean? That will have an epidemic? Bu epidemiler gibi yani ya da pandemiler gibi. It will take about situation whether there is drought, so there is a dry season. Kuraklık gibi sorunların yaşandığı noktalar. What does it mean? This will be a nutritional crisis. Bu ne demek? Bu beslenmeyle ilgili sıkıntıların, krizlerin ortaya çıktığı durumlar demek. So if the people they face nutritional crisis, that means that people are displaced, are moving. Eğer insanlar bu beslenmeyle ilgili krizlere girerse bu insanların yer değiştireceği anlamına geliyor. A very important scenario that is very close to you, where you have Syria close by and Iraq, it is non-conflict.
Gördüğümüz diğer büyük bir sıkıntı Suriye'de, Irak'ta gördüğümüz şekliyle silahlı çatışmalar. What does it mean? That means that you have mass casualties. Bu ne demek? Bu kitlesel sorunlar, sıkıntılar yaşamak demek. At the same time you have people who are moving. Ve aynı şekilde de yer değiştiren, göç eden insanlar demek. And then you have situations of emergencies like earthquake, deprem and floods. Beraberinde doğal afetler var, depremler, seller gibi. So this is also means that you have mass casualties because of the earthquake and floods, but at the same time you have population displacement. Bunlar da aynı şekilde kitlesel kayıplara, zayiata ya da kitlesel göçlere sebep oluyor. And that means that if the people are moving and people are being in the camps or people are being all together and there is a concentration of people, you have epidemics, you have nutritional crises, so they are interlinked all emergencies. We call them in medical language complex emergencies. Bu göçlerin yaşandığı noktalarda insanların bir araya geldiği, kalabalık bulunmak zorunda olduğu alanlar, kamplar gibi mesela, epidemiler ve beslenme bozuklukları ya da beslenme kıtlıkları için aday yerler. Eğer bu göçler bunlarla sonuçlanıyorsa biz bunlara mixed, yani karışık krizler diyoruz. Complex. So, if we want to understand a little bit what is going around the world, how do we analyze the situation? What is today and what we need to do today? Bir şeyi analiz ederken neler yapmamız gerektiğini... We call it emergencies calendar. Öncelikle bir aciliyet takvimi oluşturmamız gerekiyor. What does it mean? That means that for many countries, in different period of the year, there are different epidemics. What is very important for you as a medical doctor, it is the so-called medical data. Bir tıp doktoru olarak en önemli olan şeylerden birisi de medikal bilgiye, veriye erişimin olması. What does it mean exactly? So if you are tomorrow a doctor working in Konya, bu ne demek? Eğer siz yarın Konya'da çalışan bir doktorsanız, so and your patients are coming into your clinic, bulunduğunuz yere hastalar gelmeye başlıyor. So you are providing them a diagnosis and treatment. Onlara bir teşhis ve tedavi uygulamaya başlıyorsunuz. So most of the doctors they say I did what I learned at the university. This is my role. Birçok doktor ben üniversiteden öğrendiysem onu uyguluyorum ve rolüm bu ilerledi. What is important is to analyze the data of the patients coming to our clinic to understand, for example, if there is an epidemic or if there is an outbreak. Önemli olansa gelen hastaların birbirleriyle olan bağlantısını anlayabilmek, veriyi oluşturabilmek ki burada bir epidemi var mı bunu algılayabilmemiz gerekiyor. And of course, you can get information also through contacts with different institutions, be it government or non-government institutions. Aynı şekilde de pek çok farklı organizasyonla iletişim, gerek hükümet gerekse yerel organizasyonlar. So now, if today you get an information that in X country there is an epidemic of COVID. Bugün bir X ülkesinde COVID salgını olduğunu düşünelim. So what do we need to do as medical doctors, for example? Do we need to go just? Tıp doktorları olarak bu noktada ne yapmamız gerekiyor? So we need to do first of all a rapid assessment. Can you repeat it again? Sorry. What we need in any emergency situation, we need to do a rapid assessment, a quick assessment. Hızlı, ani bir değerlendirme yapmamız gerekiyor bu noktada. So that means that we have to go and to do an evaluation of the medical needs in these emergencies. Tıbbi ve insani ihtiyaçların bu acil durumlardaki değerlendirmesini hızlı bir biçimde orada gerçekleştirmek gerekiyor. And this will allow us also to take a decision if we need to do something or not. Karar vermek için bir hamle yapmamız gerekiyor bu noktada. And also, based on this information, we will take the action that is needed. Ve elimizdeki verilerle de harekete geçebilmek için bir veri tabanımız olması gerekiyor. As medical doctors, I would like you to remember three points. Tıp doktorları olarak 3 noktayı hatırlamamız gerekiyor bu süreçte.
place, yer, time, zaman and person. ve kişi. You can change the time, you can change the order, you can say time, place, persons, or person, place, time. That doesn't make a difference. But these three are very important elements. Sıralamayı değiştirmeniz önemli değil ama bu üçünü bilmemiz gerekiyor. Üç temel element var. Why it's important? First, we need to see the geographical extension of the problem. Neden önemliler? Öncelikle problemin coğrafi koşullarını görmemiz gerekiyor. Nedenlerini görmemiz gerekiyor. So today, COVID is all around the world, for example. Bugün baktığımızda COVID dünyanın her yerinde görülüyor. The second very important element for you as a doctor is the time, the starting point and the evolution of the problem. Zaman için baktığımızda başlangıç noktası ve ilerleyişini takip edebilmek. So COVID started in December 2019. That's why it's called COVID-19, and it's continuing. COVID için baktığımızda Aralık 2019'da başlayan ve hala devam eden. And of course, very important thing as a medical doctor, you need to remember what is the population affected. Bir tıp doktoru olarak da en önemli noktalardan birisi olan etkilenen popülasyonu bilmemiz gerekiyor. So there are situations that you can have one person. There are situations that you have 100 persons. And today we have a situation that we have a big number of population being affected by a disease or an emergency. Tek kişinin etkilediği bir durumunuz olabilir, 1000 kişinin etkilediği bir durumunuz olabilir ya da bugünkü gibi çok büyük rakamlarda etkilenen insanlarla karşı karşıya. So when we go to do an assessment of the emergency, we need to look at the population needs. Aciliyeti değerlendirirken toplumun ihtiyaçlarına bakmamız gerekiyor. So when there is an emergency situation, first the people themselves, including ourselves, we have a coping mechanism. So we do something, we do something ourselves. Öncelikle toplumun kendi kendine mücadele edebilme, tolere edebilme mekanizmasına bakmamız lazım. Secondly, there is also the response of the local response. Onun dışında toplu olarak verebileceğimiz cevabın kapasitesini değerlendirmemiz gerekiyor. The third is the external response capacity, so people who are coming from outside of the country to respond, to help. Aynı şekilde dışarıdan destek olabilecek insanlara bakmamız gerekiyor. And then as a medical doctor, you need to find the gap. What remains to be covered? Ve aynı zamanda da boşlukları görmemiz gerekiyor. Çünkü tıp doktoru olarak bunlara hakim olmamız lazım. Just to give you an example, I was working in Düzce earthquake, in Düzce in Bolu, in 1999. Örneğin Düzce'deki depreme bakmamız lazım mesela. Buradaki sıkıntıları konuşacağız şimdi. So, when the earthquake took place in Düzce, the local people, they assisted themselves, each other, the neighbors. Düzce'deki deprem gerçekleştiğinde oradaki yerli grup kendi kendine yardım etmeye çalıştı. Aynı şekilde de komşularından yardım aldılar. Secondly, there were people, doctors from different cities in Turkey that came to assist. İkincil olarak Türkiye'nin pek çok yerinden gelen doktorlar vardı yardım etmek adına. So when I went to Düzce, I found two villages that did not have the doctor, for example. Mesela Apostolos Veizis'in Düzce'ye gittiğinde iki komşu köyün doktoru olmadığını fark etmiş. So in that case, I try to respond to this gap, to what is not being covered. Mesela gördüğü bu açıklığı kapatmak için harekete geçmiş bu noktada. So what is important during an emergency situation? The pyramid of the need goes from upside down. So we start first with life-saving activities. Hayat kurtarmak için baktığımızda bir aciliyete, burada gördüğümüz piramit yukarıdan aşağıya doğru gidiyor. İlk başta yapmamız gereken şey hayat kurtarmak olan eylemler. Then we continue with curative activities. Onun dışında önleyici hareketlerle devam etmemiz gerekiyor. And then preparedness for epidemic diseases. Epidemik salgınlar için hazırlık yapmamız gerekiyor. And then of course is prevention. Ve aynı şekilde önleyici sistemlere adım atmamız gerekiyor. Okay. So you will see different pictures. This is from Congo. Farklı resimler göreceğiz. Az önceki Kongo'dandı. This is from Uganda. Uganda'dan.
This is from the Southeast Asia during the tsunami. Bu Uzak Doğu Asya. This is refugee camps in Congo. Bu Kongo'daki mülteci kampları. So in different emergencies, there are 10 priorities that you need to keep in mind that we need to do. Farklı aciliyetlerde 10 önceliğimiz var önem vermemiz gereken. So the first is what we said, initial assessment. So we need to find what are the needs. Öncelikle yapabileceğimiz desteklere bakmamız gerekiyor. İhtiyaçları nasıl sınıflandırabiliriz? The second is measles immunization. Kızamık adına bağışıklık yaratmamız lazım. The third is provision of water and sanitation. Su ve hijyen sağlamamız gerekiyor. Fourth is food and nutrition. Beslenme adına adımlar atmamız lazım. Beslenmeyi sağlamamız lazım. Shelter and planning. Barınak ve planlama yapmamız gerekiyor. Emergency healthcare. Acil durumlarda medikal yardım sağlamamız gerekiyor. Sağlık hizmeti sunmamız gerekiyor. The control of common diseases and epidemics. Bulaşıcı hastalıkların ve epidemilerin kontrolünü sağlamamız gerekiyor. Public health surveillance. Toplum sağlığı, halk sağlığı planlaması yapmamız gerekiyor, araştırması yapmamız gerekiyor. Is human resources and training. İnsan kaynakları ve eğitim için çalışmamız lazım. And of course, the last, but this is the most important part in order to have a success story in every emergency is the coordination. Bu bahsettiğimiz her şeyi sağlamak adına en önemli koordinasyonu sağlamak. Of course, we are presenting this just as a line, but we do them parallel, all of them. So it's not, we don't do the first one and then the second one. So we do all together. But in order to understand, these are the top 10 priorities that you have during the emergency situations. Bunu biz de liste halinde konuştuk şu an ama burada bahsettiğimiz 10 öncelik paralel olarak eş zamanlı ilerlemesi gereken öncelikler. Bir sıralaması yok. Hepsini birlikte yürütmemiz gerekiyor. And during every step we do, we take care of security of our staff. Bunların hepsini yaparken gönüllülerimiz oradaki insanlar için güvenliği sağlayan şeylerden birisi. Okay. So I would propose that I go on some of these steps to give you some main lines on that before I give you an example of a situation of the refugee camps in Greece. So for me it's important that you understand few of these steps, why it's important. Mülteci kamplarındaki duruma geçmeden önce burada bahsettiğimiz maddelerin neden önemli olduğu hakkında konuşacağız birazcık. So when we do a rapid assessment, we need to know the number of people. We need to know how many male, female, and how many children under 5 there are. Acil durumlardaki hızlı değerlendirmemizi yaparken topluluğun durumunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Kaç kişi var, kadın erkek oranı ne, 5 yaşın altında kaç çocuk var, kaç hamile kadın var gibi bilgiyi biliyor olmamız lazım. We need this information because based on this information we will have to design the needs of the program. Bunları biliyor olmamız lazım çünkü onlara sunacağımız programı bunların koşullarına göre hazırlamamız gerekiyor. Secondly, we need to understand, for example, what are the reasons that people are getting sick and why people are dying. İkinci önemli nokta ise insanların neden hasta olduğunu ve neden öldüğünü anlamak. Just keep in mind that when we report the number of people dying, it is the number of deaths per 10,000 a day. It is not just 1, 2, 3, 4, 5. Ölüm oranları hesaplanırken bu 10.000 kişideki ölüm sayısı ve her güne bölünüyor. 1, 2, 3, 4, 5 diye değil, ölümler bölü 10.000 günde şeklinde hesaplanıyor. Because, for example, if you hear on the newspaper that one person died on this place, this is not a sign to tell you that it's an emergency or not. If you put it in the number of deaths per 10,000 a day, it shows to you also the emergency of the situation. Ölüm oranlarını bu şekilde verdiğinizde durumun aciliyetini anlamanıza yardımcı oluyor. Bir yerde şu kadar kişi öldü demek aciliyeti anlamak adına yeterince iyi bir veri değil. I mean, for you to understand better, for example, if in a refugee camp we have 0 cases of COVID,
daha iyi anlamamız için şöyle bir örnek veriyor. Bir mülteci kampında 0 COVID vakası varsa eğer, if we have one death for 10,000 a day of COVID, this is an emergency. Ve COVID'den 10.000'de bir kişi ölmüşse günde, bu bir aciliyet demek. But if, for example, we have one patient that he has diarrhea for 10,000 people a day, this is not an emergency. Ama 10.000 kişide diyare yaşayan bir hastamız varsa bunu aciliyet olarak değerlendirmiyor. So, let's continue, then we'll explain something later on. So, also we need to know what is the vaccination coverage. Ve aynı zamanda da aşılamanın sağladığı korumayı konuşmamız gerekiyor. Because when the people are all together, there is a possibility of different outbreaks. But if the vaccination coverage, like in Turkey, is very good, then you are not afraid of outbreaks. Çünkü birçok insan bir arada bulunduğunda çok farklı salgınların ortaya çıkma ihtimali var. Türkiye iyi aşılama yapan bir yer ama kamplarda sıkıntılı durumlar ortaya çıkabilir. So we need also to do a very quick nutritional survey for the people who are in the camp. Aynı zamanda kampta bulunan insanlar için beslenip beslenemedikleri hakkında bir araştırmaya gitmemiz gerekiyor. And last but not the least, but this is very important that we forget most of the time, are essential data. Son olarak da genellikle unutulan ama önemli bir kısım olan gerekli verinin toplanması var. For example, there are places and countries in the world that women, for example, they don't want to go to a male doctor. They want to see a female doctor. Mesela bazı ülkelerde kadınlar erkek doktorlara gitmek istemiyor. Kadın bir doktor görmek istiyor. Because of religion or whatever other reasons. Dini ya da başka sebeplerden dolayı böyle kararlar var. So if tomorrow there is an emergency and we go to a country where the women they don't see male doctors and we send only male doctors, these doctors cannot do any activity in this place. Mesela bir gün bir ülkede sıkıntı çıktığında ve oraya yardıma gittiğimizde eğer oradaki kadınlar erkek bir doktor görmek istemiyorlarsa oraya giden doktorun yapacağı pek de bir iş yok aslında. Çünkü etkisiz eleman olarak kalacak orada. So the second stage, we said we vaccinate children from 6 months to 15 years old for measles because this is the first disease that can have an outbreak in the refugee camp. İkincil olarak da kızamığa karşı aşılama var. Bu kamplarda ortaya çıkması ilk olan hastalıklardan bir tanesi. Bu yüzden çocuklarda aşılama önemli. So of course it's not easy because normally you need to organize the cold chain. You need to organize the information to the population. You need to organize the vaccination campaign. Bu her zaman çok kolay değil çünkü hem insan sayısını organize etmeniz gerekiyor hem aşılama kampanyasını organize etmeniz gerekiyor. The third point that is very important for health, and today, for example, you can see that even for COVID, we're discussing a lot about hygiene, water and sanitation. It's very important. Üçüncüye baktığımızda koşullar adına en önemlilerinden bir tanesi su ve hijyen. Bugün COVID için baktığımızda hijyenin ne kadar önemli olduğu gerekli. Now, normally a person needs about 2 liters of water a day. When it is a refugee, it needs 5 liters a day in the beginning, and then because he has to eat and also to cook and to wash the clothes, it needs 15 to 20 liters of water. Normal bir insanın günde 2 litre suya ihtiyacı olurken bu başlangıçta mülteciler ve göçmenler için 5 litre civarında. Sonrasında da kullanması adına 15-20 litre kadar çıkması gerekiyor bu suyun. Yemek yapabilmesi vesaire için. So of course these are certain indicators that are levied for you. Normally in a different emergency situation we need one toilet for 20 people. Burada bir grafik görüyoruz. Mr. Veizis, can you repeat the sentence? Yes, we need one toilet for 20 people during emergencies. Acil durumlarda 20 kişi için bir tuvaletimizin olması gerekiyor. We need normally, as I said, 15 to 20 liters of water. 15-20 litre arası suya ihtiyacımız var kişi başı. We need normally one soap per person. 4 kişi için bir sabuna ihtiyacımız var. We need one shower for 50 people. 50 kişi için bir duşa ihtiyacımız var. So in different situations, of course,
it is very difficult to cover the needs of people by bringing water from Turkey or from Greece to these places. So we need to find solutions locally. Birçok koşulda ihtiyaç duyan insanlara bunlara ulaşmak sıkıntılı. Örneğin Yunanistan'dan bir yere bu ihtiyaçlar ve bunlar için çözümler üretmemiz gerekiyor. So one needs to connect the water with a close by, let's say, points. Yakın yerlerden suyu taşımamız gerekebiliyor. Of course, we need to send water to the people inside of the camp. Kampın içindeki insanlara suyu ulaştırmamız gerekiyor. And of course, in order to ensure that the water it is clean and there is no diarrhea and there is no infection, we need to chlorinate it, and that's why we use the centralized system of water. Ve taşıdığımız suyun da temiz olduğunu bilmemiz çok önemli. Çünkü enfekte suyu taşıdığımızda istemediğimiz sağlıkla karşılaşabileceğiz. This is a toilet that you can see normally maybe in the villages, but this is when it's a refugee situations. Burada gördüğünüz bir tuvalet genellikle mültecilerin yaşadıkları yerde gördüğümüz tarzda. As a medical doctors, you need to remember three things. Doktorları olarak 3 şeyi hatırlamanız gerekmekte. So first, that the toilet has to have light from outside and also has to be different for men and women. Tuvaletler dışarıda olmalı ve kadın ve erkek olarak ayrı olması gerekiyor. Secondly, you need to put a tube in order not to smell. You repeat it again. Secondly, you need to put a tube on the top of it in order not to smell. So to be a tube, you put a tube on the top of the toilet. Tuvaletlerde bir tüp olmalı, dışarıya koku sızdırmamalı. And the third one, we cover the tube not to have flies in order to transmit diseases. Uçan böceklerin hastalıkları taşımaması için üstünün kapalı olması gerekiyor. And then after we provided them vaccination and we provided them the water and toilets, then we need to provide them food. Onlara aşılamayı, temizliği sağladıktan sonra bir de yemek sağlamamız gerekiyor. So normally as medical doctors, you know how many kilocalories we need per day. Olarak günde kaç kalori ihtiyacımız olduğunu biliyorsunuz. Of course. So at the same time, we need to consider people who are malnourished. Zamanda beslenme sorunu olan ve açlık çeken insanları da düşünmemiz gerekiyor. So the category of malnourished children, we are assisting them through supplementary food or therapeutical food. Nütrisyonlu çocuklarda terapötik yiyecekler ve temel yiyecekleri sağlamamız gerektiğini düşünmeliyiz. So pictures can be different, but what is important to remember that we need to look at weight and height for children. Çocukların fiziksel özellikleri değişebilir ancak boylarına ve kilolarına bakmamız gerekiyor. So this is the way how we are weighting children in Africa. Bu resim Afrika'da çocukları nasıl ölçtüğümüzü gösteriyor. And of course, when there is an emergency situation, we cannot give them bursa, köfte, or kebab. We need to give them energy. So we give them mix between sugar, corn, and oil. Biz onlara bursa kebap ya da köfte veremediğimiz için onlara şeker, yağ gibi enerji sağlayacak besinler vermemiz gerekiyor. After providing food to them, then we need to consider about shelter and site planning, about the tents, let's say, or the housing. Onlara yemek sağladıktan sonra da barınak sağlayarak ev oluşturmalarını sağlamalıyız. So normally there are some standards that we have in place. Normalde bu yaşam yerleri için belirli standartlar var. So every refugee needs to have 3.5 to 4.5 square meters as a space. Her mültecinin 3,5 ile 4,5 metrekare arasında bir alana ihtiyacı var. At the same time, normally in these spaces they have to live. They have to have a temperature between 15 to 19 degrees. Yaklaşık 19 dereceye ulaşan bir ortam sıcaklıklarına ihtiyacı var. Of course, this is what is the minimum, but of course reality is different. Elbette ki bu minimum derece ama gerçekler farklı.
And then as medical doctor, we need to consider emergency medical care. Ve olarak bizlerin acil tıp bakımı sağlamamız gerekiyor. In order to save as many lives as possible, daha çok hayatı kurtarabilelim diye. We are prepared in advance. So what we do as MSF, we have different kits already prepared. Biz MSF olarak bunu sağlayabilmek için çeşitli kitlere sahibiz ve bunları onlara sağlıyoruz. So when we did the initial assessment based on the needs, we have the kits and we just send them there. Böylece hızlı bir değerlendirme yapabilmek için onlara bu kitleri gönderiyoruz ve uygulanıyor. Of course, in every medical activity, we need to do triage. Evet, her bir aktivitede triyaj yapmamız gerekiyor. In order to provide assistance for the people that they need. Böylelikle insanların ihtiyacı olan sağlık hizmetini sağlamış olabiliriz. In addition to the emergency medical care, what is important in the refugee camp, we need to do prevention and control of epidemics. Biz doktorları olarak epidemileri önleyebilmek için onlara gereken bütün onayı sağlamalıyız. So there are diseases that we can prevent them by vaccinating. Bazı hastalıkları aşılayarak önleyebiliriz. And there are other diseases that because there is no vaccine and treatment, we need to use other tools. Bazı hastalıkları da aşısı olmadığı için başka araçlar kullanarak önlememiz gerekir. But just to give you one example, that if we wash our hands before and after the toilet, bir örnek vermem gerekirse eğer ellerimizi tuvaletten önce ve sonra yıkarsak, we can reduce the diarrhea in the refugee camp 70 to 80%. Mülteci kamplarında diyareyi %7.2 azaltabiliriz. These are pictures from the cholera outbreak that we got in Congo. Bu fotoğraf kolera salgını Kongo'dan. These are pictures of people with tuberculosis, malaria. Tuberculosis, malaria fotoğrafları. And this is, for example, also the situation when you have Ebola, for example. In Congo, at the moment, there is an outbreak of Ebola. Şu anda Kongo'da bir Ebola salgını var. Bu fotoğraflarda oradan. This is was our uniform we're using that time for Ebola. Bu da bizim kamplarda giydiğimiz Ebola salgını sırasında kullandığımız kıyafetlerimiz. Also, I need you to remember something that is very important. In this picture, you see the doctors who are facing somebody who is dead. Burada sizlere önemli bir şeyi hatırlatmam gerekiyor. Bu resimde gördüğünüz gibi doktorlar birinin ölümüyle karşılaşmış durumdalar. You see the family and the people from the village. Fotoğrafın arkasında ailelerini görebiliyorsunuz. And also you see here a religious person. Burada da bir din adamı görebilirsiniz. Now, why it's important? Because at the moment, for example, like with COVID, when people they are dying, normally we are telling to the family that you don't touch the patient. Bu önemli çünkü şu anda mesela COVID durumunda biz ailelerine sorarak bu ölüm işlemini gerçekleştiriyoruz. But you know very well that as a part of our tradition, every country has its own tradition for the people who are dying. So we take the process, the family, to wash the body, to cry, to kiss him, etc., etc. So it's very difficult to go as a doctor tell him don't do it. You need to explain it. Bildiğiniz gibi her ülkenin belirli gelenekleri vardır ölümle ilgili ve bu gelenekler ağlamak, ölüyü yıkamak olabilir. Normalde buna izin vermemiz lazım. Ancak insanlar bunu yapamadıklarında neden yapamadıklarını onlara açıklamamız gerekiyor. Of course, in addition to emergency situation and to epidemics, people also have normal needs at the moment. Elbette epidemi durumları gibi acil durumlarda bunları yapamıyoruz. Because today, for example, what is my concern as a medical doctor is that today everybody talking about COVID, but other patients they cannot go to the hospital because they're afraid of COVID and they are not managing their medical conditions.
Şu anda COVID sebebiyle diğer hastalar hastanelere gidemiyorlar çünkü COVID'den korkuyorlar ve diğer hastalıklarla ilgilenemiyoruz. Now, in order to be a very good doctor to respond to emergencies, we need to be trained. Acil durumlara cevap verebilelim diye eğitimli doktorlar olmamız gerekiyor. So it's important that we train ourselves regularly in different issues. Böylelikle kendimizi eğitmek, sürekli ve yeni kalmak önemli. And of course, if we want to respond very positively in different emergencies, we need very good coordination among the different actors. Pozitif bir şekilde acil durumlara cevap verebilmek için iyi bir şekilde organize olmak ve aktif bir şekilde hareket etmemiz gerekmekte. So, I mean, you will see different logos and different signs, and you will see medical organizations, students organizations, but we need to coordinate activities. Bu resimde gördüğünüz gibi farklı organizasyonlar var, öğrenci organizasyonları var. Burada gördüğünüz organizasyonlarla birlikte hızlı bir şekilde organize olmalı ve cevap verebilmeliyiz. So, if you are still with me and if you are wishing, I can take 15 minutes more to present a little bit the situation in Greece. Are you willing, or we can stop here? So, can you ask your colleagues what they think? Repeat it again. If the people that are tired, we can stop here and we can go on question and answer. Otherwise, I will propose to spend 15 more minutes to present a bit the situation of refugee camps in Greece. Okay. Arkadaşlar eğer yorulduysanız mola verin dedi ancak biz devam ediyoruz. So we can continue. No, but you did not. They did not answer. You answer yourself, so you have to answer. Sorry, but we have to continue because Okay. it's a live station, so we have to continue. Okay, excellent. I'll try to be quick. So people are being received, for example, in Greece, when they come to the to marriage area or come to the Greek islands, they come on different situations. Şu anda Yunanistan'da mülteciler farklı durumlarla yüzleşiyor. These are the places where the people are being kept in misafirhane. Burası insanların kaldıkları yerler. And of course, you see that there is also another terrorist who is being kept in prison. So this baby is 3 months old. Burada gördüğünüz gibi 3 aylık bir bebek. So these are the living conditions for people living inside of the places who are being held. Bunlar da insanların tutulduğu ve yaşadığı yerler. Hep buralarda yaşıyorlar. So it's very important to see that lack of hygiene and lack of basic supplies. Buralardaki esas problemin insanların beraber yaşamasından dolayı hijyenin olmaması. So this is a picture of 2015 and after, where people were coming from Turkey to Greece and they were continuing to Europe. Bu da 2015'ten itibaren Türkiye'den geçerek Avrupa'ya gelen mültecilerin izlediği yolun bir fotoğrafı. So you see people that they were in different places. We found them in different areas and locations. Gördüğünüz gibi onları çok farklı alanlarda bulabiliyoruz. Farklı yerlerde yaşarken görüntüleyebiliyoruz. So there were about 1 million people that they crossed during 2015. 2015'ten beri yaklaşık 1 milyon kişi Avrupa'ya geçti. So MSF was working on the Greek islands, also in the mainland. MSF Yunanistan adalarında ve Anakara'da şu anda çalışmalarına devam ediyor. But this is bizim adalar, so it's Turkish and Greek are both together. So we had to adapt our activities wherever the patients were. Biz uygulamalarımızı hasta nerede olursa olsun yapmak zorundayız. Inside of a car, inside of a garden. Bahçenin içerisinde olabilir, bir çadırda olabilir. So normally what we do, we follow the patient wherever patients are. So you can see that in every round with an MSF logo, it is where we are following the patients wherever they are going. Biz MSF olarak hastalar nereye giderse onları takip ediyoruz. Bu yüzden dünyanın farklı yerlerinde haritada logomuzu görebilirsiniz. Sürekli onları takip halindeyiz.
And what we are providing to people, what medical assistance we are providing to them? Peki onlara ne tür sağlık hizmetleri sunuyoruz ve ne şekilde yardım ediyoruz? Medical screening, primary health care, chronic diseases, mental health care, water and sanitation. So many activities who are related with health. Onlara medikal tarımı sunuyoruz. Birinci basamak sağlık hizmetlerini sunuyoruz. Mental sağlık açısından danışmanlıklar yapıyoruz. Kronik hastalıkları için uğraşıyoruz. Bunun gibi birçok hizmet sağlıyoruz. So of course, you can see that there is a big hospitality. So the people, they want to assist refugees in general. Genel olarak büyük hastanelerde mültecilerin hizmet alamadığını görüyoruz. So we have been trying to take people to save people from the water. İnsanları sulardan kurtarıyoruz. This is the welcoming of the government. İşte bu da hükümetlerin onları hoş geldin karşılamaları. This is the welcoming of the governments. So I'll share with you some pictures of the welcoming. Evet, onları karşılama biçimlerimizin fotoğraflarını sizlerle paylaşıyorum. And of course, among these people, as doctors, we've been seeing pregnant women, children under 5, and we've been seeing people disabled or people with chronic conditions. Ayrıca MSF ile birlikte buralarda çalışan doktorlar, hamile kadınları, 5 yaşından küçük çocukları, engelli hastaları, ayrıca yaşlı insanları da muayene ediyorlar ve onlarla ilgileniyorlar. So, as we said, normally MSF goes to the patient. The patient does not come to us. Biz MSF olarak hep söyleriz ki MSF hastaya gider, hasta bize gelmez. Of course, it's important to remember that when there is people who are on the move, people who are moving, you need to adapt always provision of items for these people. This is called the kit for people who are moving around. Elbette göç eden insanlar için ve sürekli hareket halinde oldukları için onlara birkaç eşya sağlamak zorundayız. MSF olarak biz buna kit diyoruz. Fotoğrafta gördüklerinizde kitin içindekiler. And of course, this needs to be adapted. It depends on every situation. Burada gördüğünüz gibi yer değiştirenler de bunları kullanabilir. Also, it's important to share with you that because most of the time we are saying that refugees, they bring diseases. Çoğu zaman bazı hastalıkları mültecilerin getirdiğini söylüyoruz. So we have been seeing 80,000 patients. Gördüğünüz gibi 18.000 hasta var. 81. 80,000. 80,000, sorry. Yes, no problem. So you can see here that the biggest problem for the people were related with the living conditions, respiratory tract infections, trauma, gastrointestinal problems. So you don't see any infectious disease here. Burada gördüğümüzde en büyük sorunların solunum yolu ile ilgili ya da travma ile ilgili olduğunu görüyoruz. Ve enfeksiyon hastalıklarını çok fazla görmüyoruz tabloda. So that is also an important element to remember. That's why I said about definition of health is to see the mental health of people. Can you say it again? Sorry, your voice wasn't... Yes, in addition to physical health, you will see a lot of mental health issues for people. İlerleyen süreçte sadece fiziksel olarak bir sağlıktan değil, aynı zamanda ruh sağlığı. So I will continue and to tell you today what is happening today in Greece. Bugün. So today we have people, refugees who are in the Greek islands. Bugün Yunan adalarında mülteciler var. And the people who are in the mainland. So the blue one is in the mainland. Mavi olarak gördüğünüz yerler ana topraklar. This was as part of the EU-Turkey deal. Bu Birleşmiş Milletler ve Türkiye arasındaki bir anlaşmanın bir parçasıydı.
So what we see today in the Greek islands, we see more refugees than the capacity of these places they have to live. Bugün Yunan adalarında baktığımız zaman kapasitenin çok daha üstünde insan görüyoruz. And of course we see many nationalities coming from different countries. Ve aynı zamanda birçok ulustan insan görüyoruz. Çok fazla ülkeden insan görüyoruz. So in order to work for us better as a doctor, we are using culture mediators as a bridge for better healthcare. Doktorlar olarak daha iyi çalışmak adına kültürleri birbirine bağlayan köprüler neticesinde şeyler kurmaya çalışıyoruz. Daha iyi iletişim kurabilmek adına. And of course people are being exposing themselves in very difficult situations. İnsanlar çok zor durumlarda kendilerini ortaya çıkarıyorlar. And we see people with very specific needs, like victims of torture, victims. We see people with physical disabilities, people with psychiatric disorders, pregnant women. So we see different categories. Ve çok özel ihtiyaçları olan insanlarla karşı karşıyayız. İşkence mağduru, psikolojik sıkıntılar yaşayanlar, hamileler gibi farklı kategorilerle karşılaşıyoruz. And most of the problem related to mental health of the people, it is because of the living conditions and uncertainty about the future. İnsanlardaki mental sorunların en büyük sebeplerinden birisi kamplardaki yaşam ve gelecek kaygısı. So Greece has been receiving 2.23 billion euros from European Union. Bugün Yunanistan baktığınızda 2.23 milyon euro alıyor Birleşmiş Milletler'den. Ama the situation of people is as following. So you can see now pictures of reality of the refugees in the Greek camps. Ama insanların yaşadığı koşullara baktığınızda Yunanistan'ın aldığı paranın karşılığını görebiliyorsunuz. This is the food that people have during the day. Burada insanların gün içinde yediği şeyleri görüyorsunuz. And of course, what is a very important thing is that most of the children today are not vaccinated because of the war. So WHO is saying that we need to vaccinate children. En önemli konulardan birisi savaştan dolayı çocuklar aşılanmıyor ve bizim de yapmaya çalıştığımız şey çocukları aşılamak. So we are trying to vaccinate the children in the camps. Kamplarda çocuk aşılama çalışmaları yapıyoruz. So we have to organize vaccination campaigns. Bunun için de aşılama kampanyaları organize etmemiz gerekiyor. Normally we do that in Africa, but not this is the first time we're doing it also in Europe. Can you repeat it again? Normally we do these campaigns in Africa, but this is Africa. Sorry. Normalde bu kampanyaları Afrika'da yapıyorlarmış. And this is European Africa. Bu da Avrupa'nın Afrikası diye söylüyor. So of course we use, imagine as we said, in order to make the people happy, when vaccinating the children, we also coordinate activities with the Clones Without Borders to make the people happy. Bu çalışmalar sırasında aşılama kampanyaları etmek da ortaya koyuyorlar, aktiviteler planlıyorlar. And of course, when the child arrives to MSF clinic, he does not know what is going to happen. Ve tabii ki gelen çocuklar neler olacağını bilmiyor. And then when he gets vaccine, of course, he starts crying. But at least he cries for a good reason, because he's getting vaccinated against the childhood disease. Aşı olduğunda da doğal olarak ağlıyor ama en azından iyi bir sebepten ağlıyor ve daha kötü sonuçlar yaşanmasını engelliyoruz bu süreçte. I will pass by these medical issues that the people are facing. It's sad stories. So now, let's share with you what you could do as medical students. Şimdi tıp öğrencileri olarak bizim yapabileceğimiz şeylerden bahsedecek. So all of us so far we've been discussing that most of the medical problems and most of the emergencies that are taking place around the world
are taking place because of the government politics. Can you repeat it again? Sorry, my internet is bad. Most of the problems that we are facing today are because of the political choices. Şu an insanların yaşadığı çoğu sorun aslında politik sorunlar. So what we need to do from our side, we need to advocate by exposing the medical and humanitarian problems of the refugees and other people. Ve bizim açımızdan baktığımızda da yapmamız gereken şey insanların, mültecilerin, göçmenlerin ihtiyaçları adına savunuculuk yapmak. By promoting, first of all, that human needs are before the borders, and human needs are before the politics. Öncelikle insanların ihtiyaçlarının sınırlardan, politikalardan daha öte bir şey olduğunu söylememiz gerekiyor. In order to do that, I think it's important to use different materials and reports. Bunu yapabilmek için de farklı materyaller ve raporlar kullanmak gerekli. Because that will allow you to present your proposals with the so-called evidence-based medicine. Ve bunu yaparken de sunduğunuz şeylerin tıp temelli olmasına dikkat etmek gerekiyor. We need to remind people and our governments that the right to health means leaving no one behind. Ve herkese sağlık hakkının kimseyi geride bırakmadan sunulması gerekiyor. And refugees and migrant health should never be considered separate from the overall health of population. Göçmen ve mülteci sağlığı toplumun arkasında gereken bir konu. Because you are working for TurkMSIC. TurkMSIC için çalıştığımızdan ötürü. Without real action, leave no one behind is just a slogan. Gerçekten harekete geçmediğimiz sürece kimseyi geride bırakmamak demek sadece bir sloganla kalıyor. So what we need to do first, we need to vaccinate our politicians against the difference. Ve bunun için de öncelikle politikacılarımızı farklılıklara karşı aşılamamız gerekiyor. And of course, somebody would ask me why I'm doing this job. Ve insanlar neden bu işi yapıyorsunuz diye soruyorlar. Because if everybody will do something different and will do working on his own clinic, nobody is going to take care of these people who are in need. Eğer kimse bu işi yapmazsa ihtiyacı olan insanlara kimse ulaşamaz. So we need to remind also people that by saving lives is what we do, what we'll continue to do and fight for, and what we urge you to defend. İnsanlara da şunu söylememiz gerekiyor. Hayat kurtarmak bizim yaptığımız ve yapmaya devam edeceğimiz şey. Aynı zamanda da uğruna savaştığımız şey. Hepinizi de bu konuda harekete geçmek adına yanımıza davet ettiğimizi belirtmek istiyoruz. Because life is a human right. Çünkü yaşamak bir insan hakkı. Now, as medical students, for the time being, because you cannot join us in the project. Tıp öğrencileri olarak şu an can you repeat it again? Join or not join? Because you cannot join us in our project. Projelerde yer alamayacağımız için. You can follow us and get more information through our website or through our social media. Daha fazla bilgi alabilmek adına bizi sosyal medya araçlarımızdan takip edebilirsiniz. Of course, now in the reality that you have COVID in your country, like we have COVID here. Ve gerçeğe döndüğümüz zaman Türkiye'de de Yunanistan'da da şu an bir COVID salgını var. As a medical student, if you are under the leadership of your professor, you could do things for the people in need. Ve medikal tıp öğrencileri olarak profesörlerimizin yönlendirmesi altında ihtiyacı olan insanlara erişebiliriz. But it's very difficult to come with us in Africa being a medical student. Ama bir tıp öğrencisi olarak sınır tanımayan doktorlarla birlikte Afrika'ya gitmek birazcık daha zor bir ihtimal. So you need to finish your medical school. O yüzden öncelikle okulu bitirmemiz gerekiyor. You need 2 years of professional experience. Ve profesyonel bir deneyim sahibi olmamız gerekiyor. And of course you need to speak English, so we don't need Aija to translate for us. Aynı zamanda da İngilizce bilmemiz gerekiyor ki çeviriye ihtiyaç olmasın. And as Doctors Without Borders, we do not see borders, so I think also you don't see borders here in this map.
Sınır tanımayan doktorlar olarak biz baktığımızda sınır görmüyoruz. Sizin de bu haritaya baktığınızda sınır görmediğinizi düşünüyoruz. Also for you, you can, these are for free. You can take this link and there are guidelines, medical clinical guidelines of MSF. There are little books that you can download for free on this link. Bu link üstünde de ücretsiz olarak indirebileceğimiz kaynaklar var. Sınır tanımayan doktorların kaynakları. And of course, we have also, this is online in Turkish. It's about how to manage the refugee camps. Ve mülteci kampları ile ilgili bu gördüğünüz Türkçe'ye çevrilmiş bir materyal var. Çevrim içi bir biçimde. It's for free now online. Ve bu da online olarak ücretsiz. And I would like to thank you very much that I made you tired with my presentation. Teşekkür ediyor katılımlarımız için. Mr. Veizis, if you would like to answer some questions, we can ask if they have any. I don't have any problem. Arkadaşlar sorularınız varsa yazabilirsiniz. I think they are tired, so they will not have questions. We can wait a little for them to. Yeah, no problem. Write. They can type them in Turkish, and you can pass to me in English, so no problem. Of course. İsterseniz Türkçe'de yazabilirsiniz arkadaşlar. Biz çevreye yardım etmeye çalışacağız. The only thing that we cannot share online is the nice pide and a nice köfte and a nice ayran. We cannot share that. Online olarak gösterebileceği şeylerin yemekler olduğundan bahsetti. I mean, it would be nice to have now some nice kunefe, but we don't. Ve şu an bir künefe olsa güzel olurdu dedi ama maalesef yanında yokmuş. The best kunefe in Turkey is in Hatay. It's at Sultan Sofrası. Türkiye'deki en iyi künefenin de Hatay'daki Sultan Sofrası'nda bahsediyor. Çok güzel. Thank you for presentation. I'm Tuğçe and I have a question for you. Yes, Tuğçe. You know, before the COVID pandemic arrives to Turkey, in our borders we have refugees who are traveling to Europe because our government let them go. But right now we don't know any information about them. We don't know anything about them. Actually, I'm wondering what are they doing right now. Are they in the borders right now, or they just traveled, or not? This is my question. Yeah. So the day that the refugees tried to come to Edirne, I came to Istanbul. I had a presentation at the Marmara University. There was a camp. It was a youth camp in Marmara University. So and I saw the people from the side of the Edirne. So these people, they stayed there for almost 2 months at the borders, and they could not cross anymore the borders. So the Turkish government took them back to the detention centers inside of Turkey. And later on, these people were asked or to go to the cities where they're registered or to go back to their countries. So most of them, they were from Syria, they were from Iraq, and also from Afghanistan. But they've been living in different cities in Turkey. So they are not anymore to the borders, they are inside of Turkey. Oh, thank you. I think there's a question from Frostbite. Yes. Can you repeat, because it passed away, but I did not see. Yes, Frostbite, go ahead. One second, I will read it for you. Yes, please. I can't see it right now, sorry. Okay. I can read it. Yes. Besides refugee camps, does MSF has any involvement in post-conflict disaster areas to ensure public health, such as preventing communicable and non-communicable disease? Yeah. Listen, I think the objective of an emergency intervention is to save lives. And we stay in the countries, even the post-disaster period, until the moment we can consider that the government or the other actors can take over. But the objective of MSF is not to replace the governments.
So yes, we do stay, but we need to analyze for how long we need to stay. Thank you. Başka? Is there any question or no question? So there are two things. When there are no questions from the public, so you can consider that you are very good at your presentation, so you cover all the questions. But most of the time they are tired, they don't want to listen, say, okay, but enough. So it's the second point. But it's fine. So, I mean, if there's no other question, I mean, it's been really a pleasure to spend a bit more than an hour with you guys. And I hope to meet you in persons in your medical schools. So meanwhile, you have to stay safe. So you have to say evde kal and kendine iyi bakınız. And görüşmek üzere in Turkey soon, inshallah. Mr. Veizis, thank you so much for sharing your experiences with me. It was with us. It was very helpful. Arkadaşlar elimizden gelince çevirmeye çalıştık. Teknik birkaç sıkıntı yaşadık özellikle duyma konusunda vesaire. Kusura bakmayın şimdiden amatörce bir deneyim oldu. Ben de sözü Arda'ya bırakıyorum şimdi KÇG koordinatörümüze son sözlerini söylemesi için. Herkese iyi akşamlar tekrardan. Mr. Veizis, thank you presentation. We are really grateful for accept our invitation. Your words were inspire us and son olaraktan katılımcı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum da bizlerle beraber oldukları için. Umarım herkes faydalı olur. Sosyal izolasyon, sosyal mesafelendirmemizi yaşadık. Güzel bir akşam geçirmek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer soru var mı şu anda herhangi bir şekilde? I think there is one question. Okay. As you know, there's a reality called invisible suffering to hope. So as medical practitioners, what can we do to project mental health on refugees? Well, as I said, at the moment as a medical student, by informing yourself about the problems, and like we are sharing at the moment, that will allow you, first of all, a better understanding and will give you more tools to actively communicate, and at the same time, through the group of TurkMSIC that you are doing an excellent work on human rights and also refugee rights, is presenting the situation of people not only during the refugee days on the 20th of June, but making it regularly as a discussion. That's first part. And secondly, of course, as a medical doctors, when you be working, you have two opportunities. One opportunity by providing support to refugees when these people will be your patient, but at the same time, it is also to be part of the society to include these refugees into the Turkish society. So I think it's an important element in two levels. First, by providing medical care, and secondly, to integrate these people in the society. Because öncelikli olarak I'm sorry, you go. Sorry. No, go ahead. Go translate. Öncelikli olarak tıp öğrencileri şeklinde yapmamız gereken şeylerden birisi aynı bugün burada yaptığımız gibi kendimizi bilgilendirerek ve çevremizi bilgilendirmek ve aynı şekilde topluluğumuzun içinde de bu bilgileri paylaşmak. Çünkü bu bize durumu daha iyi anlama şansı katacak. İkincil olarak doktor olduğumuzdaysa öncelikle sağlık hizmeti sunmak adına katkılarda bulunabiliriz. Beraberinde de toplumsal entegrasyon için çalışmalar yapabiliriz. Let me tell you one last thing. Because you are living in your society and you are watching TV, you are looking at internet, and you are going to your family, and etc. So most of the time the discussion is why, for example, our children has to go to fight in Syria, and the Syrians that are in Mersin or in Antalya doing swimming on the beach. Or why these people are playing in the streets.
So there are different perceptions in our societies. So we need to be careful that when we discuss about the needs of refugees and migrants, we need to divide, as I said before, what is being a human, dividing it from out of the politics. So the government has a responsibility to integrate the people in the society. So it's very important to avoid entering discussions that are really politicized. So this is what I would advise. Son olarak toplumun bir parçası olan bizler için yapmamız gereken şeyler entegrasyona katkıda bulunmak. Çevremizde pek çok insanın neden bizim askerlerimiz ya da çocuklarımız Suriye'deyken onlar burada dediği cümleler duyabiliyoruz. Bu noktada bakış açımızı geniş tutmak, insan hakları ve mültecilerin ihtiyaçları adına geniş perspektiften yaklaşmak ve temelin insan olmak üzerine kurulu olduğu cümleler söylemek önemli ve devletlerin de toplumsal entegrasyon adına sorumlulukları var. Bu şekilde özetleyebilirim size. And the last thing to share with you, because we're in front of COVID and everybody talks about COVID, what we're going to do, what is the next day, when we're going to finish, etc., etc. This situation shows how naked we are in front of diseases. Son olarak şu an içinde bulunduğumuz COVID durumunda insanlar endişeleniyor, bitecek şeklinde düşünüyorlar. Bütün bu endişe ve sorunlar, yaşadığımız sıkıntılar bize hastalıklar karşısında ne kadar kırılgan ve hassas olduğumuzu gösteriyor. And this is because the health, it is not a priority. Çünkü bunların hepsi sağlık bir öncelik olmadığı için gerçekleşiyor. The government are responsible for the health of people. Devletler vatandaşların sağlığından sorumlular. And it is their responsibility and not the responsibility of pharmaceutical companies to take care of the people. Onların ve ilaç firmalarının sorumluluklarında aslında insanların sağlığıyla ilgilenmek. One very interesting point that I would advise you to look at the website of MSF is the Access Campaign for Essential Medicine. MSF'in sitesinde bakmamızı tavsiye ettiği bir nokta gerekli sağlık hizmetine erişim sayfası. We have many information, many documents that you can read in Turkish in order to enrich your discussion. Why today, for example, we don't have vaccines about COVID? Why today the treatment is very expensive? We do have as MSF answers to that. Bugünkü koşulları daha iyi anlamamız adına ve hakim olmamız adına Türkçe'de dahil olmak üzere pek çok kaynak var orada. Bugün neden aşının elimizde bir aşı yok ya da neden tedavilerin fiyatları yüksek gibi soruların cevaplarını MSF orada bizim için vermiş. And more than happy we can meet again online until the COVID is gone. So we can have another discussion for other topic, this discussion. We can talk about why medicines and vaccines are not available, why they're expensive. So more than happy, whenever you are ready, I can do another presentation for another topic. Başka bir gün bizimle bu konuları ve COVID üzerine konuşmayı çok isteyeceğinden bahsetti. We thank you so much for... No, it will be my pleasure. It will be my pleasure. So like this, we can even discuss more issues. But if there are other topics that you guys want to talk, I mean, we can collect from different people what the points they want. So we avoid having a PowerPoint presentation. So we can go on a Q&A and we can have a friendly discussion and discuss different issues or maybe concerns that you have in your mind as students today, but as doctors tomorrow. So. We thank you so much. Kendisi aklımızda olan soruları veya konuşmak istediğimiz konuları tekrar konuşmak için bir araya gelebileceğimizi ve bundan mutluluk duyacağını belirtti. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Görüşürüz. See you soon. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle. İyi akşamlar. Bye bye.